Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videodan, yeni bir anlatıdan, yeni bir olaydan daha merhabalar. Bu olayımız nedir? Bu anlatımızın ana fikri nedir? Ne durumdur? Bir onu önce bir açıklayayım. Arkadaşlar Windows son dönemlerde şartlarını çok değiştiriyor. Değiştirdi daha doğrusu. Genelde ne gibi şartları değiştirdiler? Abi birkaç kere şunu duydum. Hani YouTuber'lardan da olsun. Bilmem kimden olsun. Ya arkadaşlar çoğusu dedi ki işte güncellemeleri parayla yapacaklar. Zaten Windows etkinleştirme key'i falan hep paralıydı. Dostlar ben bu konuda şöyle bir şey söyleyeyim. Belki şirket bir key 1000-2000 liraya veriyorsa bunun bir bilinenliği vardır. Hani yoksa adamın umurunda değil ki, adam onu 1 liraya verir. Ama yani 1000-2000 lira da şu anda mesela internette 10-20 liraya 30 liraya key satılıyor. Windows Activation Key. Windows'u şey yapmak için, etkinleştirip özelleştirebilmek için satılıyor. Ya dostlar, şimdi şu var. Bakın unutmamamız gerekiyor. Adamlar aç karnına çalışmıyorlar burada. Bir şirket. Microsoft bir şirket. Ama zaten şimdi Windows ayrı bir kol. Windows niye o kadar kendini üst görüyor? Aslında yıllardır bir rakibi yoktu dostlar. Yani kendine rakip gelebilecek bir sistem yoktu. Hani Apple'ın şeyi var diyeceksiniz. Ne denir ona? Apple'ın macOS'u var diyeceksiniz. Abi o da yani çok da öyle fazla kişinin alabileceği bir sistem değil ki. Bizim ülkemizde ekonomik durumdan kaynaklı herkes Windows makine alıyor. Yani kimse macOS'a çok da yaklaşmıyor. Ne de olsa. Şimdi dostlar, velhasıl kelam. Windows'un bu işi paralı yapmasının sebebi zaten dediğim gibi herkesi kendine bağlamak istemesidir. Ve herkesi kendine bağlamak istemesi artı bir de işte bu var mı o var mı diye sormak istemesi. Senin cihazını kontrol etmek istemesi. Zaten senin cihazını her türlü kontrol ediyor. Yani senin bilgisayarın her türlü Windows tarafından kontrollü. Microsoft tarafından kontrollü bir şekilde gidiyor. Ama 1000 lira olması veya 2000 lira olması ne gibi bir şey getiriyor olabilir? Game Pass diyeceğim. Game Pass zaten yine ekstra parayla alıyor. Keşke o 1000 lirayı 2000 lirayı sallıyorum Game Pass 300 liraysa 500 liraysa onu etkinleştirdiğinde en azından 3 aylık deneme verilebilir. Hani 3 aylık deneme Game Pass için. Hani parayı veriyorsun, o paranın karşılığında, o key'in karşılığında sana Game Pass'i 3 aylık denemelik verecekler. Bu 1000 liranın içerisinde. En azından hani 1000 lira yapılıyorsa da mantıklı bir şekilde yapılması daha iyi. Ama bu ekstra bir maliyet çıkartır mı? Bence çıkartmaz. Niye diye sorarsanız şu yüzden. Niye abi çıkarsın? Zaten oyun geliyor Game Pass'e. Game Pass'e oyun gelmese zaten olmaz. Değil yani, mantıklı bir şey değil. Hani 1000 liranın 500 lirasını yapsalar, Game Pass yapsalar, 500 lirasını da yine Activation Key yapsalar iyi olabilir. Yani aktivasyon olanağını yine bir şekilde kullanıyoruz ama daha karlı. Ki bu zamana kadar herkes hani etkileştirme keylerini kaçak yoldan elde etti. O 10 liralık 20 liralık o kadar güvenli değil. Adam mesela dolandırıcıysa bir anda o key'in geri alınıp
şak diye boşluğa oturma ihtimaliniz var. Microsoft bunu aktivasyon keyini iptal etti mi sizin bütün sekürünüz gider. Veya bütün güncelleme almanın şansınız gider. Bilgisayarınız patates soyacağına döner. Öyle söyleyeyim. Soyamayan bir patates soyacağına döner. Windows'unuz bu aktivasyon keyiyle daha iyi korunabiliyor. Çünkü Microsoft her zaman buna güvenlik güncellemesi, etkinleştirme varsa yapıyorlar. Yani etkinleştirme varsa daha da iyi güncelleme getirme şansları var. Hadi bir de Windows 10'dan 11 muhabbeti dostlar. Hadi Windows 10'dan 11'e geçiş muhabbeti bazıları için zorlayıcı bir şey olabilir. Niye diye sorarsanız sistemi yetmeyenler var bir yanda. Veya upgrade geçtim olmadı diyenler de olacaktır. Çünkü abi herkes aynı şartlarda olmuyor yani. Herkes aynı şartlarda olmadığından kaynaklı olay dönüyor dolaşıyor yine aynı konuya geliyor. Şimdi Windows 10, 11 niye zorunlu? Mesela Windows 10 niye zorunlu dostlar? Çünkü abi Windows 7'yi durdurdular. 8'e geçirdiler. 8.8'i bitirdiler. 8.1'e geçirdiler. 8.1'de bitti 10. 10'a geçirdiler. Şimdi de 11 geldi. 12 gelecek. 12'ye geçirecekler. 11 arkadaşlar 11'i adamlar gereksinimli tutmasının sebebini ne biliyorsunuz mu? Aslında şudur. Sistemin yetişe geç demek değil. Sizi daha fazla kullanmak ve zamanınızı yemeye çalışmaktan geliyor aslında. Hani birçoğu zaten kullanı özellikleri kullanmıyorsunuz zaten. Hani Game Pass dediğiniz şeyi kullanmıyorsunuz mesela. Xbox hesabınız yok. Veya hadi olsun. Ona var diyelim. Ne kadar iyi olabilir? Dostlar ne kadar iyi bir şekilde olabilir? Genelde unuttuğumuz tek bir şey var. O da zaten belli. Hani Windows 11'den 12'ye bir anahtarla geçiş yapıyorsun değil mi? Ya da Windows 10'dan 11'e. 12 diyorum. 10'dan 11'e geçiş yapıyorsun. Windows 10 Pro anahtarıyla Windows 11 Pro'yu keşke etkinleştirebilsek mesela. Niye olmuyor? Çünkü mantık çerçevesinde o ayrı bir sayı, bu ayrı bir sayı. O ayrı bir nesil, bu ayrı bir nesil. Aynı kodun uyma ihtimali var mı? Belki evet ama uyarsa şöyle bir durum var. Orada bir patlak çıkma ihtimali var bu sefer. Hani şu yüzden patlak çıkma ihtimali var. Bu Windows 10'dan gelme kod. Microsoft derse ki yani git etkinleştir. Bu işlemeyebilir. Git yeniden bir Windows 11 key'i al diyebilir. Windows 11 Pro key'i. Yani her key aslında dostlar her anahtar, etkinleştirme anahtarı bir sisteme aittir aslında. O mantıkla yaklaşıyor olabilirler bence. Çünkü dostlar zaten Windows 10 Pro'nun anahtarıyla Windows 11 Pro'yu belki etkinleştirebilirsin ama adamlar her seferinde yeni bir şey getirdikleri için bunu yapamayabilirsin. Ama bir sürümle başka bir sürüm arasında yani yeni bir sürüm arasında fark çok olmayabilir. Şuna gelirsek de dostlar genelde Windows 11'den 10'dan 12'ye geçecekler var olabilir. Bu da bir şeydir. Şimdi 12 Pro'ya geçeceksin mesela. Sallıyorum Windows 12 Pro. Bunu yapacaksın. Değil mi? Aynı kod belki aynı etkinleştirme kodu bir işe yaramayacak. Yani anahtar bir işe yaramayacak. Çünkü niye? Adam diyor ki sen yine her sistem için bir para ödemek zorundasın. Bu işler mi? Belki. Ama
etkinleştirmeden kullanırsan ben sana güncelleme vermem diyor zaten adam. Vermem diyorsa mecbur etkinleştireceksin. O 1000 lirayı gözünden çıkaracaksan çıkarmak zorundasın. 1000 lira mecbur bitmek zorunda dostlar. Yani orada alt taraftan üst tarafa doğru gitmek zorunda. Sen o 1000 lirayı vermezsen ortada kalabilirsin mantalitesiyle yaklaşıyorlar aslında. Yani 1000 lira muhabbetinde de bu yüzden önemli. Şimdi şeyler belki uyuşmayabilir. Biz yeni sistem getiriyoruz diye şey yapıyorlar. 1000 lira verin, yeni etkinleştirme anahtarı alın. Onun yerine geçsin. Ya da artık o etkinleştirme anahtarı, kaç tane etkinleştirme anahtarı koyabiliyorsanız hesabınıza odur. Hani bir tane mi koyabiliyorsunuz? Bir tanesiyle aktifleştirebilirsiniz. Belki de yine de bakın, yine de bir ihtimal var. Windows 10 Pro anahtarıyla 12 Pro'yu da etkinleştirebilirsiniz. Windows 11 Pro'yu da etkinleştirebilirsiniz. Bu tamamıyla etkinleştiremeyeceğiniz anlamına gelmez. Ben hiç denemedim, bilmiyorum ama hani illaki oluyordur. Yani olmayacak diye bir şey yok. Hani Microsoft da o kadar acımasız değil. Git mecbur al demiyor ki yani. Şu anda bütün herkes nereden baksan hani 1000 lira 2000 lira vermeden 10 lira 20 30 40 lirayla 100 lirayla şey yapıyor dostlar. Gidiyor oradan kod alıyor. Kodla anahtarla hallediyor onu. Ya mailine getiriyorlar ya da SMS atıyorlar. Ki çoğunlukla mailden geliyor büyük ihtimalle. Çünkü SMS'le gelirse çok da güvenilir olmaz. Başka birinin eline geçebilir. Hacker varsa. Ama yine de şu da var dostlar. Windows'un etkinleştirme anahtarı çok önemli bir şey. Güncelleme almak için. Veya işte özelleştirme yapabilmek için önemli bir şey. Çünkü özelleştirme yapmak bile bir etkinleştirme olayı gidiyor. Şu anda mesela benim Microsoft hesabımda etkinleştirme key'i var. Bu etkinleştirme key ile etkinleşiyor direkt bilgisayar. Microsoft hesabıma girince. Eşleşmiş demek ki giriyor. Öyle bir şey var. Neyse dostlar görüşmek üzere. Bay bay. Like'layıp yorumlamayı unutmayınız.